Merhaba arkadaşlar. Bugün Price Action ve Smart Money konsept içinde çok konuşulan ama çoğu zaman yanlış anlaşılan iki önemli konuyu anlatacağım. Birincisi order block, ikincisi fair value gap, yani kısaca fair value gap. Bu iki kavramı çok duymuşsunuzdur. Bu iki kavram piyasada büyük oyuncuların işlemlerini izine sürmek için kullanılan araçlardır. Ancak çoğu zaman yanlış anlaşılabilir burada. Bazı yerlerde sürekli farklı yerlerde FVG arayıp yanlış yerlerde ya da order blok arayan e, çok arkadaşım oldu. E, Bu da yanlış işlem açmaya sebep oluyor. Şimdi ben bu videoda size order blok gerçekten nasıl bulunur? FVG gripler nasıl oluşur? Profesyonellerin bu bölgeleri nasıl kullanır? E, Grafikte doğru şekilde nasıl tespit edebilirsiniz? Onları anlatacağım. Şimdi öncelikle order blokla başlayalım. Şimdi order blok dediğimiz bizim sipariş blok. Yani büyük bir fiyat hareketi başlamadan önce oluşan son ters yönlü mumdur arkadaşlar. Bakın şimdi gördüğünüz gibi order blok burada oluşmuş. Şimdi bunun mantığı şudur. Büyük oyuncular yani bankalar, fonlar yani tek bir mumda tüm pozisyonlarını açamazlar ya da satışlarını yapamazlar. Bu nedenle fiyatı belli bölgelerde tutarak işlemleri tamamlarlar. Daha sonra fiyat güçlü bir şekilde hareket eder. O yüzden order blok aslında kurumsal işlemlerin başladığı bölge olarak düşünebilirsiniz. Şimdi order blok bulunurken 3 şeye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Öncelikle order bloktan sonra güçlü bir fiyat hareketi oluşmuş mu? Daha sonra bu hareket sırasında fiyat genellikle eski tepeyi veya dibi kırar. Öyle söyleyeyim. Yani e, düşüş yönlü ise dibini kırar. Yükseliş yönlü ise eski bir önceki tepesini kırar. Hareket hızlı ve temiz olmalıdır. Yani hareket eğer ki buralarda order blokta sonra hani order blok dediğimiz yerden sonra fiyat hareketi hacimsiz ve yatay ilerliyorsa orası order blok değildir. Şimdi ikinci konumuz şöyle order blok şöyle de göstereyim. Mesela düşüş yönlü bir iş senaryoda e, görürsün impulsif bir şekilde düşen bir hareket var. Hareketin başladığı yerden önceki yeşil mumu biz order blok olarak alırız. Yani order fitillerini de almak şartıyla bir kanal çizeriz. O kanalı fiyatın tekrar gelmesini ya da içine girmesini bekleriz. Bakın buradaki kriter fiyatın üstüne çıkmamalı. Eğer ki şuradan ben eğer ki order bloğu yani fiyat şöyle gelir işte burada eğer ki bunun üzerine çıkarsa bu order blok değildir. Bu senaryo bozulmuştur. Yani bizim istediğimiz order blok şudur. Şurada bir örneğin market yapısı kırılmıştır. Market yapısı kırıldıktan sonra fiyat gelir. Şöyle oyalanır burada temas eder ya da içine girer. Biz burada pozisyonumuzu short yönlü açarız. Stopumuzu da bir önceki tepenin olduğu bölgelere koyarız. Şimdi kazancın en yüksek olduğu yerler order bloklardır arkadaşlar. Çünkü burada stopumuzun mesafesi kısadır. Kazancımız alt tarafta hedeflerimiz daha yüksektir. Yani örneğin şuraya ben MSB yazayım. Market Structure Break. Change of Karakter de diyebilirsin. Şimdi örneğin Market Structure Break yani market yapısı şurada kırıldı. Altında mum kapanışı geldi. Siz geldiniz. Şurada short işlem açtınız. Şimdi burada açtığınız short işlemin stopunu buraya koymalısınız. Şimdi stopu buraya koyarsanız e, ödül oranını nereye koymanız lazım? Yani risk ödül oranınız kafa kafaya gelecek. Hatta belki stop oranınız daha yüksek olabilir. Bu bir risk. Ama bu fiyat illa buraya gelecek diye bir kaide yok. Hani riski seviyorsunuzdur. Yani stopunuzun mesafesi uzun olabilir. Çok sıkıntı yapmıyorsunuzdur. Şuralardan short işlem alıp kovalayabilirsiniz. Çünkü fiyat bazen transit şöyle aşağıda şelale şeklinde gidebiliyor. İkincimiz bullish senaryo doğru diyor. Bullish senaryoda da yine yukarıdaki
Grafikte gösterdiğim gibi impulsif bir hareket. Bir hareketin başlamadan önceki, hani başladığı yeşil mumdan önceki kırmızı mum bizim yine alım yönlü order bloğumuzdur arkadaşlar. Şimdi diğer bir konumuz Fair Value Gap. Şimdi Fair Value Gap fiyatın çok hızlı hareket ettiği durumlarda grafikte oluşan fiyat boşluklarıdır. Şunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutun. Fiyatlar hiçbir zaman parabolik olarak yükselmez ya da düşmez. Belli noktalarda geri çekilir. Grafiği doldurur arkadaşlar. Şimdi şöyle örnek vereyim size. Mesela bir emtianın grafiğini önünüze alın. Bir günlük 4 saatlik. Bir günlük alırsanız daha rahat göreceğinizi düşünüyorum. Küçültün. Grafiğin hareketlerine bakın. Grafikteki boşluklar her zaman dolmuştur. Yani milimetrik dolmaz ama grafiğin çoğu doludur. Yani şöyle bir hareket hiçbir zaman göremezsiniz. Hani yukarı doğru ilerlemiş ama aşağı gelip o belli noktaları doldurmamış. Ona da birazdan bakarız. Şimdi Fair Value Gap'te belli kriterlerimiz var. Bunu benim arkadaşlarım da çok yapıyor burada yanlışı. Bir mumda, iki mumda Fair Value Gap arıyorlar ama bu yanlış. Fair Value Gap bulmanız için 3 tane impulsif hareket olması lazım. Yani şöyle birinci mum normal hareket eder. Buradaki yapış şekilleri. İkinci mum çok güçlü bir impuls yaratır. Üçüncü mum ise bu hareketin devamı olur. Şimdi bu durumda birinci mumun, yani şu mumun üst fitil bölgesiyle üçüncü mumun alt fitil bölgesi bizim Fair Value Gap yani imbalans bölgemiz olur. Şu bölge. Şu üst kısımsa bizim Fair Value Gap çizgimizdir. Fiyat şöyle bir örnek vereyim size. Bu çok da yaşanan bir durum. Bu hatalara da sebep oluyor. Şimdi fiyat şurada bir impulsif bir hareket yaptıktan sonra burada imbalans boşluğu oluşturuyor. Ee, Arkadaşlar short giriyor. Arkadaşlar short girilmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani eğer ki fair value gap, order block bunlara göre işlem alacaksanız kesinlikle trend yönünde işlem almalısınız. Trendin tersine yaptığınız işlem her zaman hatalıdır, zarar edersiniz. Yani ben şunu gördüm. Şunu ben sileyim. Şimdi burası bizim fair value gap çizgimiz. Fiyat buraya gelmiş. Bakın. Fiyat buraya gelmiş. Fiyat burada oyalanıyor. Tamam mı? Buradan short açıyorlar. Niye açtınız diyorum short'u? Boşluğu dolduracak. Ya bu boşluğu şu anda dolduracağının bir garantisi yok ki. Yani fiyat akın akın gidiyor yukarıya. Fiyat niye gelsin buraya boşluğu doldursun? Zaten fiyat şu hareketini yapmasının sebebi ne biliyor musun? Kimseye almamak zaten. Ben gidiyorum sen gelme. Burada en yapılacak mantıklı hareket şudur arkadaşlar. Fiyat gelir. Fair Value Gap'in, bakın ben ileride grafiklerde göstereceğim size. Fair Value Gap çizgisine temas eder. Altına da sarkabilir. Buradan sonraki yeşil dönüş mumunda işleme girersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada da işleme girersiniz. Sonrasında Fibonacci çizersiniz. Destek dirençlerinizi çizersiniz. Hareketleri takip edersiniz. Ona göre kar ala devam edersiniz. Şimdi bir iş senaryoda da aynısı. Yine birinci bir mumumuz var. İkinci çok hızlı impuls bir hareketimiz var. Üçüncü mumda ikinci mumu tekrardan takip ediyor. Burada bizim Fair Value Gap alanımız şurası arkadaşlar. Birinci mumun dibi, üçüncü mumun tepesi. Buradakinin tam tersine Fair Value Gap çizgimiz dipteki üçüncü mumumuz oluyor. Şurası da bizim imbalans bölgemiz. Şimdi burada şöyle bir yapı oluşmuş olabilir. Yani burada yine bir ikili tepe oluşmuştur. İkili tepeden sonra işte örneğin şurada market yapısı değişmiştir. Artık çünkü son dip kırılmıştır. İşlem buradan aranabilir. Yani şöyle bir hareket olabilir. Şöyle
Şunu da bilin. Buradaki gibi fiyat FVG çizgisine gelip de buraları geçemiyorsa bilin ki satıcılar çok baskındır. Fiyatı yukarı şu anda götürmeyecekler. Yani bu imbalans bölgelerini doldurmayacaklar. Yani sakın burada imbalans bölgelerini kesin dolduracaklar diye buraya long kaçmayın. Şu bölgede long kaçmayın. Yanarsınız. Yani çünkü fiyatın şöyle hareket etme olasılığı çok yüksek. Özellikle böyle mumlardan sonra fiyat gelir. Şöyle çok sert bir hareket yapar aşağıya. Bütün stopları alır. Yani yakıtını alır, oradan devam eder. Şimdi Bitcoin üzerinde ben güncel bir grafik olduğu için, yani güncel derken şöyle en son yaptığı all time high bölgesindeki bazı bölgeleri, dip tepeyi analiz ettim ben. Şimdi şöyle yükselen bir trendimiz var arkadaşlar. Şuradan bir trend çekebilir miyiz? Yani şurada da marketin trendin açısı değişmiş. Ortalama şöyle bir trend çekebiliriz. Şimdi yüksek tepe, yüksek, yüksek tepe, yüksek, yüksek tepe, yüksek. Yani yüksek dipten kastım nedir? Yüksek dipten kastım şu. Bakın. Şurada bir dip yapmış. Değil mi? Bundan sonra yaptığı dip daha yukarıda. Sonra yaptığı dip daha yukarıda. Burayı çizmeyeyim artık. Daha sonra yaptığı dip daha yukarıda. Yani bu artık yükselen bir trend. Yükselen trendin tersine işlem açmayın. Bakın default'ta uyuyorum. Trendin tersine işlem açmayın. Yükselen trend ise yükselen trende uygun giriş yerlerini bulursunuz. Eğitimleri izlerseniz uygun giriş yerleri nasıl bulunacağını öğrenirsiniz arkadaşlar. Girersiniz. Ya da düşen trendde nasıl short girersiniz? Onların da ilgili eğitimleri var. Onlara da bakarsınız. Nasıl nerelerden girilmesi gerekiyor? Hedefleri nereye koymanız gerekiyor? Hepsine sırayla bakarsınız. Şimdi bakın burada bir akümülasyon süreci var. Şu bölgede. Yani fiyatı analiz edelim. Şimdi fiyat şurada akümüle oluyor. Akümüle olduktan sonra güçlü bir mumla kırıyor. Tamam. Tekrardan buradan yükseliyor. Yüksek tepe, yüksek, yüksek tepe, yüksek tepe diye 126.000 seviyesine kadar geliyor. Şimdi burada birden fazla yapımız var. Ne? Şimdi bir tepe yapmış, bir dip yapmış. İkinci tepe likidite olarak kalmış. Bakın bu piyasada para kazanabileceğiniz en büyük konseptlerden bir tanesidir. En güzelidir arkadaşlar. Yani şu likiditeyi gördüğünüz anda bir dirençteyse eğer ya da destekteyse bilin ki oradan sonra artık fiyat dönmeye başlıyor. Bakın likidite olarak kalmış. Sonraki mum gelmiş. Şu mum da artık bakın şu mum. Burada artık bu çok güçlü bir mum. Market yapısını değiştirmiş arkadaşlar. Market yapısını değiştirdiğini nasıl anlarız? Şimdi bu tepeyi getiren, yani şu tepeyi getiren dibimiz şura artık kırılmış. Kırıldığı için biz artık buna diyoruz ki evet artık market yapısı değişti. Bundan sonra long değil artık short yönlü işlem bakmamız lazım. Burada order bloğu nasıl bulacağız? Şimdi order blok impulsif hareketin yapan mumdan önceki yeşil mumdur. Yani şu mum arkadaşlar. Bakın şu mum marketin yapısını da değiştiriyor. Tamam, çok büyük bir mum. Bundan önceki yeşil mum bizim order bloğumuz. Bakın fiyat geldi. Market yapısını değiştirdi. Şuradan işleme girebilirdi arkadaşlar. Satış pozisyonu. Buradan işleme girilir mi? Girilir. Yanlış mı? Hayır. Ama yani stopu buraya koymalısınız. Yani stopu buraya koyduğunuz zaman yani risk ödül oranı kafa kafaya geliyor. Bak. 3.43 4. Yani
hedefleriniz şöyle olmalı. Ben her zaman hedeflerimi kendim şöyle koyarım. %25 gelir buraya. %25. Bir altında %25. Tamam mı? Yani bu çünkü daha da aşağı gidebilir ya da daha da çok yukarı gidebilir. Orada en azından pozisyonda kalma açısından çok küçük de olsa pozisyonlarımı taşımayı tercih ediyorum. Burada girseydiniz, yani şuraya stopu koymazsanız, eğer koymazsanız şuralara stopu ya da gelirsiniz şuraya, bu da çok yapılan bir hata. Yani geliyor şuraya adam, market yapısının kırıldığı yerin üzerine şuraya stop koyuyor. Ya şuraya stop koymanın mantığı tam olarak nedir? Hiçbir mantığı yok. Bu tamamen ne biliyor musun? Hani şuraya giderse, misal veriyorum, muhtemelen kaldıraçını yüksek açıyorlar. Kaldıraçı yükü açtığı için pozisyonu, stopunu buraya koyduğu zaman, örnek veriyorum, 1000 dolar belki zarar yazıyor kaldıraçından dolayı. Şuraya geliyor. Şurası 200 dolar yazıyor. Ben burada tutayım diyor. Nasıl olsa burası, bak buraya 1, 2, 3 gelmiş. 4 kere gelmiş. Kıramamış. Market yapısı da değişti. Buradan aşağı gider. Şuraya 200 dolara koyayım diyor. Adam bırakır mı seni zaten? Senin avlamak adamın işi o. İnsanları avlamak yani. Buradaki traderları avlamak. Geliyor buraya. Hop. Order bile o kadar giriyor. Seni burada stop ediyor. Sen burada çıldırıyorsun. Fiyatı ondan sonra geçmiş olsun. Aşağı kadar. Görüyor musun? Şelale gibi gitmiş. Şimdi fiyat burada yine FVG'ler oluştura gitmiş. Bakın şurada yine. Yani şu 3 mum baz alırsak. 3. mumun dibi. 1. mumun tepesi. Gelmiş buraya dolu. Yani şuralarda da var fiyat boşlukları. Yani bunu baz alırsak, evet şurada. Buraları almamış. Gelmiş buraya. Şurayı almış. Tabii bunları, bu konseptleri tek başına kullanmakta %100 doğru pozisyon açabilir misin? Hayır. Dediğim gibi yani burada e, trade mantığı bir bütün arkadaşlar. Yani destek dirençler, hareketli ortalamalar, RSI'yı, e, trendi, formasyonları hepsi bir bütün. Yani öyle price action'la %100 para kazanırım, İşte EMA'ları takip ederim %100 para kazanırım ihtimali çok düşük. Yani ben örneğin ne yapardım? Kendi stratejimi söylüyorum. Şöyle geniş bir açıdan önce grafiğe bir bakarım. Yani fiyatın döndüğü yerlere bakarım. Artık hani şurada, evet, bu market yapısının kırıldığını gördükten sonra şuraya gelirim. Mesela şu bölgeye çizerim. Bu bölge, hatta şurayı alırım. Çünkü birçok kez buraya gelmiş, altında kapatmış ama genel olarak buralardan fiyat tepki almış. Şu bölgede açtığım işlemin ilk karını buradan alırım. %50'sini buradan alırım. Sonra fiyatı tekrardan izlerim. Fiyat hareketlerini izlerim. Hani gelir buranın üstüne atar. E, buralarda oyalanır. Tekrardan short açarım. Ya da gelir buralara atar. İşlemimi kapatırım. Tekrardan long yönlü işlem bakarım. Market yapısı kırılır. Bir order blok oluşur. Anlatabiliyor muyum? Yani tek bir konsepte bağlı olarak işlem yapma. Ayrıyetten gelirim ben şuraya. Açarım RSI'mi. Evet, burada bir konsept oluştu kardeşim. Burada bakıyorum. Market yapısı kırıldı. Hacimli bir mumla kırıldı. Şu RSI'da ne yapmıştır? Bakarım. Bakıyorum RSI'ya. Mesela şurada bir yüksek dip yapmış. Şurada. Burada da bir yüksek dip yapmış. Ama RSI bunu e, hacim olarak desteklememiş. Sonra gelmiş. Tekrardan bir tepe yapmış. Şurada. Bak. Şu bölgede bir tepe daha yapmış. Ama bu tepe de iki önceki yaptığı tepeyle aynı seviyede. Yani fiyatta bir dengesizlik var. Hani fiyat yukarı giderken, şimdi şuradan da bir çizgi çizerseniz, daha önceki eğitimlerinde de vardı. Çok beğendiğim birçok formasyonun konseptin bir arada olduğu için özellikle bu grafiği seçiyorum. Çünkü çok güzel çalışmış bu teknik. Şimdi fiyat burada gider düşerken, abi şuraya bakıyorsunuz. Burada yükseliyor. Burada yükseliyor. Bir negatif uyumsuzluk var. Şimdi fiyat burada bir ATH yapmış. Tamam mı? Ne kadar burada? 125 bin dolar seviyelerinde.
şurada. Buradan bir satış yemiş. Sonra yeni ATH'ını tazelemiş. Gitmiş 126 bin dolara. Ama bakıyorsunuz burada Aselsan yeni bir tepe yapmamış. Hemen buradan bakıyoruz. Evet kardeşim. Biz ne diyoruz artık? Bakın şu likidite de önemli. Demin ne demiştim? En çok para kazanabileceğiniz konsepttir likidite konsepti. Yani bir tepeye daha önceki bir tepeden ya da bir dipten bir likidite alındıysa oralarda riskinizi alacaksınız, işleminize gireceksiniz. Bak buradan sonra fiyat gerçekten sert bir şekilde düşüşüne devam etmiş. Bu konseptleri kendiniz de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama birçok grafik incelemeniz lazım. Analiz etmeniz lazım. Konseptleri dediğim gibi tek başına değil de bir bütün halinde. Yani kendinize bir setup oluşturup o setup çerçevesinde stratejilerine bağlı kalarak eğer uygularsanız e, güzel paralar kazanabileceğinizi inanıyorum. Dediğim gibi kanaldaki eğitim setlerine ben devam edeceğim. Tekrardan oluşturacağım. Bir 8-10 tane daha video oluşturmayı, eğitim seti oluşturmayı planlıyorum. Sizin de bu konuda bana destek olmanızı rica ediyorum. Yani yorumlarınızla, beğenilerinizle, önerilerinizle yani anlamadığınız konuları ya da tekrar çekmemi istediğiniz konuları yorumlar kısmına yazarsanız e, eğitim listesine alırım. Ya da dediğim gibi anlamadığınız bir konu varsa yazarsanız size anlatırım tekrardan. Dediğim gibi sizden tek ricam videoları beğenip yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız benim için çok değerli. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.